patatesleri neden alır almaz bir köşede unutunca bir anda yeşermeye başlıyorlar. Hani daha yeni almıştık, ne zaman çimlendiniz siz? Bir bakmışsın, yeşil yeşil filizler çıkmış, hatta bazıları sanki evde yeni bir tarla kurmaya niyetlenmiş gibi. Bu durum sadece senin başına gelmiyor. Evde patates saklamak bir sanattır desek, abartmış olmayız. Bugün seninle birlikte bu sanatın püf noktalarını, işin bilimini ve işe yarayan pratikleri konuşacağız. Hazırsan, patatesleri çimlenmeden korumanın en etkili yollarına adım adım dalalım. Peki patates neden çimlenir? Basit bir dille anlatmak gerekirse, patates canlıdır. O bir sebze değil, aslında yumrudur ve içinde minik bir bitki barındırır. Doğru şartları bulduğu an o mini bitki uyanır ve "ben büyüyorum" der. Bu şartlar genellikle bizim mutfak ortamımızda bolca bulunur. Işık, sıcaklık ve nem bir araya geldiğinde patatesin çimlenmesi kaçınılmaz olur. Sen de fark etmişsindir. Patatesleri karanlık bir yerde unuttuğunda daha geç çimlenirler. Ama mutfak tezgahının üstünde ya da cam kenarında bırakırsan birkaç gün içinde filizlenmeye başlarlar. Peki bu çimlenme neden sorun? İlk olarak, görsel olarak pek hoş durmaz. Ama daha da önemlisi, çimlenen patateslerde solanin adı verilen doğal bir toksin oluşur. Solanin, özellikle filizlerde ve yeşillenmiş kabuklarda bulunur ve yüksek miktarda alındığında mide bulantısı, kusma, baş dönmesi gibi sorunlara yol açabilir. Yani sadece estetik değil, sağlık açısından da dikkat etmemiz gereken bir konu bu. Gelelim işin püf noktalarına. İlk kural, patatesleri doğru yerde saklamak. Buzdolabı mı? Hayır. Buzdolabı çok soğuk olduğu için patatesin içindeki nişasta şekere dönüşür. Bu da patatesin tadını bozar, hatta bazı yemeklerde istenmeyen kararmalara neden olur. Amerikan Tarım Bakanlığı bu yüzden patatesin buzdolabında saklanmasını önermiyor. En ideal sıcaklık 4 ila 10 derece arasıdır. Bu sıcaklık patatesin filizlenmesini yavaşlatır ama şekerleşmesini engeller. Yani serin ama donmayan bir ortam. Birçoğumuzdakiler yok biliyorum ama alternatifler her zaman var. Ben mesela evin girişinde ayakkabılığın alt rafını patatesler için ayırdım. Orası serin, karanlık ve havadar. Üstelik çocukların eline geçme riski de yok. Siz de evdeki en serin köşeyi tespit edin ve patatesleri orada saklamaya başlayın. Peki saklama kabı ne olmalı? Market poşeti mi? Asla. Poşet nemi içeride tutar. Bu da hem filizlenmeyi hızlandırır hem de küflenmeye zemin hazırlar. En ideali delikli karton kutu, kese kağıdı ya da bez torba. Bu kaplar hava geçirir ve nemin dışarı çıkmasını sağlar. Ayrıca ışığı da keser. Işık, patatesin uyanmasına neden olan başlıca tetikleyicilerden biridir. Yani ışık plus sıcaklık yıkla, "ben filizleniyorum" sinyali. Sen de bu sinyali engellemek için ışığı tamamen kesmeye çalış. Kapağı olan karton kutular bu iş için harikadır. Üstelik oldukça ekonomik bir çözüm. Hadi biraz daha derinleşelim. Yanına koyduğumuz diğer meyve ve sebzelerin etkisi ne? Evet, işte burada işler ilginçleşiyor. Özellikle elma. Elma, etilen gazı salgılar. Bu gaz, patatesin çimlenme sürecini hızlandırır. Yani patatesle elma yan yana olduğunda, elma patatese "hadi kalk, büyü zamanı" der gibi gaz veriyor. British Journal of Plant Physiology dergisinde yayımlanan araştırmalar da bunu destekliyor. Bu yüzden patateslerin yanına asla elma koyma. Aynı şey soğan için de geçerli. Soğan da etilen üretir ve bu da patatesin çimlenmesini tetikler. Patates ve soğan aynı sepette mi duruyor şu an? Hemen ayır. O ikili birlikteyken adeta yeşil birer devrimciye dönüşüyorlar. Sıradaki öneri biraz nostaljik ama çok işe yarayan bir yöntem. Gazete kağıdı. Patatesleri tek tek gazete kağıdına sarmak hem ışığı keser hem de nemi emer. Ancak burada dikkat etmen gereken bir şey var. Bazı gazetelerin mürekkebi gıda ile temas ettiğinde sağlıksız olabilir. Bu nedenle daha güvenli olması için beyaz kağıt ya da kese kağıdı kullanmak daha iyi bir tercih olur. Şimdi sana çok sevdiğim, hatta Instagram'da da paylaştığım bir tüyo vereceğim. Patateslerin yanına birkaç dal kurutulmuş lavanta ya da defne yaprağı koy. Bu bitkilerin doğal antifungal özellikleri vardır. Yani küf oluşumunu ve filizlenmeyi yavaşlatabilirler. Bu konuda yapılan bazı araştırmalar da aromatik bitkilerin filizlenmeyi baskıladığını gösteriyor. Eğer sen de denediysen yorumlarda paylaş. Hep birlikte görelim işe yarıyor mu? Bir başka tavsiye, patatesleri sık sık kontrol et. Haftada bir şöyle bir göz gezdir.
Filizlenmeye başlayanları hemen ayır ve öncelikli olarak kullan. Çünkü filizlenmiş bir patates çevresindekilere de hadi yeşerelim gazı verir. Bu yüzden bir tanesi bozulmuşsa tüm torbayı mahvetmeden müdahale etmelisin. Bir de unutma, filizlenmiş patatesin küçük filizlerini koparıp kullanmak bazen yeterli olmaz. Çok fazla yeşermişse ya da kabuğu da yeşile dönmüşse o patatesi çöpe atmak en doğrusudur. Gelelim alışveriş kısmına. Marketlerden alınan patatesler bazen uzun süre depolarda bekletildiği için filizlenmeye daha meyilli olabilir. Bu yüzden mümkünse pazardan ya da yerel üreticilerden yeni hasat patates almaya çalış. Hatta ne zaman tüketileceğini biliyorsan haftalık küçük miktarlarda almak daha mantıklı olur. Stok yapayım derken filiz deposuna dönmesin mutfak. Şimdi şöyle bir toparlayalım mı? Hazırsan mini bir patates kurtarma kılavuzu gelsin. Serin, kuru ve karanlık bir ortamda sakla. Poşet yerine karton kutu, kese kağıdı ya da bez torba tercih et. Elma ve soğandan uzak tut. Haftada bir kontrol et. Filizlenenleri hemen kullan. Lavanta, defne gibi doğal yardımcıları dene. Filizlenmiş patateslerin yeşil kısımlarını tüketme. Mümkünse yerel ve taze patatesleri tercih et. Az al, sık tüket. Bunlara dikkat ettiğinde patateslerin filizlenme süresini haftalarca geciktirebilirsin. İşin en güzel yanı da şu. Bu yöntemlerin hepsi basit, maliyetsiz ve uygulanabilir. Şimdi sana soruyorum. Evde bu önerilerden hangilerini uygulayacaksın? Yorumlarda bizimle paylaş ki bu bilgiler sadece sende kalmasın. Belki senin bir önerin yüzlerce kişinin mutfağını kurtarır. Ve eğer bu video işine yaradıysa beğen tuşuna dokunmayı unutma. Hatta sevdiklerine de gönder. Onların patatesleri de çimlenmeden kurtulsun. Abone olmayı da ihmal etme. Çünkü bu kanalda daha çok sebzelerin bilinmeyen sırları seni bekliyor. Unutma, biz birlikte mutfağın şifresini çözüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Patatesleri kontrol etmeyi unutma. Onlar fırsatını buldu mu hemen filizleniyorlar.